İmgesel çizim sadece bir figür ve mekan çizmek değil, izleyiciye bir hikayeyi anlatma sürecidir. Bu hikayeyi güçlü ve inandırıcı kılan en önemli unsurlardan birisi de dekorasyon malzemeleridir. Merhabalar, bu eğitim videomuzda imgesel çizimlerde dekorasyon malzemelerini çizmeyi öğreneceğiz. İmgesel çizimlerde dekoratif objeler o mekanın atmosferini yansıtır ve mekanda bir yaşanmışlık hissi oluşturur. Bir mekanın ev mi, saray mı, atölye mi yoksa terk edilmiş bir bina mı olduğunu yansıtan şeyler objelerdir. Mekanın içerisinde bulunan halı, dekoratif objeler, lambalar bunların hepsi bize ortamın nasıl bir yer olduğunu vurgular. Çizeceğimiz alan bir banyo ise orada deterjanlar, sabunlar, şampuanlar bunlara ağırlık veririz. Havlular koyarız bir kenara, çamaşır makinesi ekleriz. Eğer bir saraysa buraya çok ihtişamlı objeler yerleştiririz. Ya da terk edilmiş bir alansa burada kırık dökük, paslanmış, toz tutmuş malzemeler ekleriz. Kutular koyarız. Yani mekanın nasıl bir yer olduğunu bize vurgulayacak en önemli şeylerden bir tanesi dekoratif objelerdir. Sadece mekanın nasıl bir yer olduğu, neresi olduğunu değil, hangi döneme ait olduğunu da vurgular bize dekoratif objeler. Dekoratif objeler aynı zamanda resimde perspektif algısını güçlendiren en önemli objelerdir. Dekoratif objeler aynı zamanda imgeselde perspektifle derinlik algısını güçlendiren en önemli unsurlardır. Öne yerleştirilen büyük objeler ve arkaya yerleştirilen küçük objeler sayesinde mekanda 3 boyutlu bir görüntü elde etmiş oluruz. En başta da söylediğim gibi izleyiciye bir hikaye anlatıyoruz imgesel çizimlerde. Bu mekanda kim yaşıyor, nasıl insanlar bulunuyor içeride, ne yaşamışlar burada, burası düzenli bir ev mi yoksa kaosun hakim olduğu bir ortam mı? Bunların hepsini izleyiciye aktarabilmek için doğru objeleri kullanmamız gerekiyor. Hazırsanız dekoratif objeler çizimlerimize başlayalım. Çizimlerimizi yaparken araştırma çizgilerimizden faydalanıyoruz. Nerede genişleyecek, nerede tekrar daralacak bunların hepsini belirlemek için araştırma çizgilerinden faydalanmanızı öneriyorum. Ezberi çizmeyin. Temelinizin sağlam olabilmesi için çiziminizin mutlaka araştırma çizgilerinden faydalanmalısınız. Buraya ortası delik duran bir vazo yapacağım. Ortası delik durduğu için yine karşıda da bir deliğim var. Bu tarafını bu deliğin içinin görmüyorum ama bu tarafı görüyorum. Çünkü hafif çapraz duran bir yapısı olsun istiyorum. Yine aynı şekilde şu alanda da yanını göreceğim. Çizdiğimiz dekoratif objeler alana uyum sağlamalı. Bir yatak odası çizimi yapıyorsak oraya parfüm ekleyebiliriz bir sehpanın üstüne. Yatak odası çizimi yapıyorsak sehpanın üzerine bir parfüm ekleyebiliriz. Salon çizimi yapıyorsak bu tarzda vazolar, içlerinde çiçekler yapabiliriz, kaktüsler ekleyebiliriz. Mutfak yapıyorsak kahve makineleri ekleyebiliriz bu alanlara. Her çizeceğimiz objenin mekana uyum sağlaması bizim için önemli. Oradaki ruhu yansıtabilmesi için. Detayına girmeyeceğim çizimler yapmam gerekiyor. Çünkü imgesel çizimler güzel sanatlar yetenek sınavlarında 90 dakikamız olduğu için hızlı tüketmemiz gereken çizimler. 2B ya da HB kalemim ile dış hatlarını belirledim. Şimdi daha kalın bir kalem ile 8B olur, 10B olur. Bunlar ile ne yapıyorum? Detaylandırmamı veriyorum. Objemin üstünü hafif gördüm. Burada yan tarafını görüyorum. İçini koyulaştıracağım. İçini koyulaştırıyorum. Bunu sadece köşe hatlarda ve kesişme yerlerinde koyulaştırıyorum, bastırıyorum. Bombe alanlarda neredeyse hiç bastırmıyorum. Şu alana geldiğimizde burada bir delik var. Diğer deliği tam görmüyorum çünkü objem dediğim gibi çapraz duruyor. Şu alt kısmını şöyle biraz daha genişleteceğim. Şu iç kısma koyuluk veriyorum. Yine şu yan tarafa hafif tarama çizgileriyle koyuluk veriyorum. Şurada da objeme birazcık ton katabilirim. Işığın yerini belirliyoruz her zaman. Işık nereden geliyorsa en açık alan orası olacak. Çizgilerimi sürekli bastır çek yöntemiyle kullanıyorum. Tek ton kullanmıyorum. Çizim yapmak sadece gördüğümüz şeyi çizmek değil, çizgi hakimiyetini de iyi kullanmak gerekiyor. Nerede bastıracağımızı, nerede elimizi kaldıracağımızı bunları iyi keşfedebilmemiz lazım. Orta alanda netleştiriyorum, bastırıyorum, hafif kaldırdım, tekrar bastırıyorum elimi. Benim gibi kesişme yerlerinde ve
koyu olduğunu düşündüğüm alanlarda bastırıyorum. Diğer alanlarda çekiyorum. Şöyle ortaya biraz ton verelim. Bu salonda kullanabileceğimiz bir obje olmuş oldu. Şimdi farklı bir obje çizelim. Bir tane şuraya duvarda kullanabileceğiniz bir obje çizeceğim. İlk önce objemi dikdörtgen olarak çiziyorum. Bana en yakın olan köşesi burası. Şuraya çok derinlik katmayacağım. Evin girişinde çizebileceğiniz bir anahtarlık, portmanto tarzı bir çizim yapacağım. Üstüne objeler ekleyebilirsiniz. Şöyle bir ahşap görüntüsü de vermek istiyorum buna. Detayları birazdan tekrardan ekleyeceğim. Bir tanesinde şöyle halka şeklinde bir anahtarlık asılı olabilir. Şuna bir kumaş asabiliriz. Havlu gibi bir şey olabilir. Üstüne yine küçük bir vazo yapabiliriz. Onu da üzerine çiçek koyarız. Hafiften içini görüyorum çünkü burada objenin üstünü gördüm. Yine çiçek ekliyorum içine. Üstüne yine bir kase ekliyorum. Şöyle kase gibi bir görünüm veriyorum. İçerisine istedikleri bir şeyleri ekleyebilirler. Kağıt olabilir. Yine anahtarlık tarzında olabilir. Cüzdan koyabilecekleri tarzda bir. Bu tarz küçük detaylar çizimlerde önemlidir. İzleyicinin resminize daha uzun bakabilmesini sağlar. Şimdi eskiz çizgilerimi tamamladım. Şimdi detaylarımı vereceğim. Burada vazomuz ile başlayalım. 2 tane çiçek yapıyorum buna da. İçine koyu veriyorum yine. Şu alanı bir netleştirmek istiyorum. Şu alanlarda ahşap görünümü vereceğim. Bastır çek yöntemiyle şöyle dairesel hareketler verebiliriz. Ahşaplardan çok kullanılan ahşap desenimizi veriyoruz. Bunun için mutlaka bolca doku çalışmanız gerekiyor. Buradaki kaseyi netleştiriyorum. İçinin görünmesini istiyorum buradan. Şöyle çıkıntılarımız vardı. Bunlardan birinde anahtar asıyoruz. Şöyle bir halka olsun, hatta bu halkanın içinde anahtarlar olsun. Aşağıya doğru insin. Şöyle tırtıklarını yapalım. Bir tane anahtar ekliyorum içine. Burada da yine ahşap olduğunu vurgulayacağımız çizgilerimizi çekiyoruz. Şuraya bir kat atmak istiyorum. Bunların etrafından halkalar ekleyebiliriz. Daha kesik kalın çizgilerden ince çizgilere gidebiliriz. Askılarımı burada yaptıktan sonra şuradaki kumaşı vurgulayacağım şimdi. Şurada askılığın bir ucu görünsün. Bu şekilde evin girişine, mutfağa vesaire istediğiniz bir alana duvar dekorasyon ürünü ekleyebilirsiniz çizimlerinizde. Salon çizimlerinde sehpaların üzerine bolca kullandığımız bir şey vardır. O da üst üste konulmuş kitaplar. Bize en yakın olan çizgiyi buluyoruz. Daha sonra buraya bir dikdörtgen yerleştiriyorum. Daha sonra bunu kitap formuna vereceğim. Üzerine bir kitap daha koyacağım. O da şu şekilde gelsin. Çok üstten görmeyelim. Biraz yönünü değiştireceğim. Şöyle düz gelsin. Bir kitap da buraya ekledim. Daha farklı açıda duran bir kitap ekliyorum üstüne de. Burada kitabı çok havaya kaldırmamaya çalışıyorum. Bu tarz çizimlerinizi HB kalem ile yapın. Ben kameradan iyi görünmesi için 2B kullandığım için birazcık çizgilerim yoğun görünüyor. İlk eskiz çizgilerinizin mutlaka daha hafif görünmesinde fayda var. Şimdi bunun üzerine bir tane de çay fincanı ekleyebilirsiniz. Hatta şöyle içinin dolu olduğunu vurgulayalım. Hatta şuradan şöyle bir poşet çay kağıdı da çıkarabilirsiniz. Ne kadar çok farklı detaylar eklerseniz sizin için o kadar artı puan. Şimdi detaylandırmamı yapacağım. Kitabın kenarını hafif ovalleştirdim. Yine aynı şekilde burada da aynı yapıyorum. Şuraya şöyle kitabın isminin yazdığı bir etiket tarzı bir şey yapabilirsiniz. Buraya geldiğimde biraz kalın bir görüntü veriyorum ve çıkıntı ekliyorum. Şurası içeride kalacak. Bu alan yine kağıt sayfalarını andıran çizgiler ekliyorum. Üsttekine de aynısını yapıyorum. Şöyle hafif ovallik veriyorum. Üsttekinin devamını görmüyoruz. Şuraya sadece kitap isminin etiketini yapıyorum. Yine hafif çıkıntı içeride ve hafif çıkıntı ekliyorum. Yine çizgiler. Buradaki kitabımıza da yine aynısını yapıyorum. İmgesel çizimlerde çok büyük detaylara girmiyoruz.
Çünkü zaten hem vaktimiz yok hem de amacımız oradaki konuyu iyi anlatabilmek. Dekoratif objeleri daha çok tarama ve çizgisel görüntülerle bırakabilirsiniz. Çayımızın detaylarını verelim. Şu iç kısmını koyu yapıyorum. Şöyle hafif bir tonlama geçebilirim. Tarama şeklinde aynı şey kitaplara da yapabilirsiniz. Şu alanı beyaz bırakıyorum. Diğer kısımlara hafif ton geçiyorum. Burada da çizdiğimizi sehpaların üzerinde, salon çizimlerinde kullanabilirsiniz. Mutfak masalarında çizebileceğiniz bir peçetelik yapalım. Şöyle küp yapıyorum bir tane. İlk önce yine dikdörtgen prizmamı veriyorum. Üstten görünüm yapacağım yine. Buradaki objeleri genelde hep üstten görüyorum. Eğer bir sehpanın üstüne, bir masanın üstüne yapacaksam. Şöyle üstüne bir açık alan yapıyorum. Buradan peçete çıkarıyorum. Dümdüz çıkarmıyoruz. Kıvrımlar ekliyorum. Şöyle dış hattına çizgi yapalım. En azından hareketlendirmiş oluruz. Yanına bir tane elma yapabilirsiniz. Dediğim gibi ne kadar hareketlendirirsek alanı o kadar kârdır. Mesela masa örtüsünün üstünde duruyormuş gibi bir görüntü yapabiliriz. Detaylandırma aşamama geçiyorum. Şöyle peçeteyi tonlarını yapıyorum. Çok hafif geçişler. Şu alandan peçetenin çıktığı yeri vurgulayacağım. Olabildiğince yumuşak hamleler yapıyorum burada tonlamama. Çünkü peçete yumuşak bir malzeme olduğu için çok keskin hatlar girmeden tonluyorum. Peçeteleğimin de köşe hatlarında bir netleştirme yapıyorum. Şu alanı koyu tonlayacağım. Objeleri, evde gördüğünüz her şeyi küçük küçük eskiz defterlerine çizin mutlaka. Ne kadar çok obje çizerseniz yetenek sınavlarında veya imgesel çizdiğiniz çizimlerde size faydası olur. Şu alt kısımlarını koyu yapıyorum. Şuraya iyice bir gölge veriyorum. Yine elmamızı da sapını koyu verelim iyice. Şu alt kısımlarda koyuluk. Elmaların yüzeyi tamamen yuvarlak olmadığı için tonlamalarımızı yaparken bazı alanlarda eziklikler, bazı alanlarda daha koyu, bazı alanlarda daha aydınlık yerler vurgulayabilirsiniz. Şuradan bir örtü gelsin dedik. Örtünün altından koyuluk çıkıyorum. Yine arkaya bir gölge atacağım. Şu alanı da tonlayalım. Mutfakta kullanabileceğiniz bir peçetelik. Yanına da hareketlendirmek için bir elma çizdik. Şuraya da banyolarda kullanabileceğiniz bir diş macunu yapmak istiyorum. İlk önce bir silindir ortaya çıkarıyorum. Silindirin ağız kısmına da yine küçük bir silindir yapıyorum. Bakın şuradaki çizgi bizim için önemli. Ağız kısmını yaptım. Şöyle geldim. Buradan ön kısmının görünüşünü yapıyorum. Geliyorum. Arka kısmı daha ezik duracak. Şöyle bir birleşim yeri var. Yine etiket kısmını şöyle bir vurgulayabiliriz. İçinden de şöyle dışarıya doğru taşmış macun yapabiliriz. Şimdi detaylandırmama geçiyorum. Daha rahat göreceğiz her şeyi. Ağız kısmıyla başlıyorum netleştirmeye. Şu kısmı vurguladıktan sonra şu içinden macunun çıktığı yeri vurguluyorum. Bakın şuralar genelde şöyle boğumlu boğumlu ilerler. Onu vurguluyorum mutlaka. Alt kısmını vurguladım. Detaylandırmalarımı hafifçe giriyorum. Şu kısımlar çizgi çizgi yapıyorum. Burayı yine hafif koyulaştırmak istiyorum. Şurası daha koyu, yukarıya doğru daha aydınlık görünümü. Şuralarda üçüncü boyutu verebilmek için koyuluk veriyorum. Üstü aydınlık bırakacağım. Burada çıkan macundan da hafif detaylandırma yapıp çalışmamı tamamlıyorum. Buradaki gördüğünüz objelere siz de çok daha fazlasını ekleyip evde gördüğünüz günlük kullanılan objeleri çizebilirsiniz eskiz defterinize. Sonuç olarak imgesel çizimlerde dekoratif objeler sadece çizimi doldurmak için değil, mekana ruh katmak, anlatımı güçlendirmek ve izleyiciyle bağ kurmak için kullanılır. Doğru seçilmiş ve doğru yerleştirilmiş her obje imgesel çalışmayı bir adım ileri taşır ve çizimi sıradanlıktan kurtarır. İmgesel çizimlerle ilgili eğitim videoları için takipte kalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.